kendisine 70 milyon pound rüşvet teklif edildi. Görevi şu anda devralmam onun zaferini çalmak olur. Britanya askeri tarihindeki en aşağılık teslim olarak tanımlıyor. Bu görevi reddediyor. Onlar Osmanlı'nın son dönemlerde yetiştirdiği ve tarih isimleri altın harflerle yazılı paşalarımız. Bu muhteşem 5 paşayı sizler için derleyip video haline getirdim. Beğenmenizi umuyorum ve iyi seyirler diliyorum. Halil Kutpaşa ile başlıyorum. Halil Kutpaşa 1882 yılında İstanbul'da doğuyor. Mustafa Kemal'in sınıf arkadaşı. Aynı zamanda Enver Paşa'nın da amcasıdır. Enver Paşa'dan da bir yaş küçüktür. İttihat ve Terakki üyesi olup 2. Abdülhamit'e anayasa ilanı ve meclis açılmasını dayatmak için Rumeli'de dağlara çıkan isyancı iddiatçı subayların en önde gelenleri arasındadır. Ayrıca 31 Mart ayaklanmasını bastıran subaylardan bir tanesidir. Kutlamare'deki yazdığı efsane şöyle başlıyor. Tüm General Charles Townsend komutasındaki Hint askerlerle Bağdat'a ilerlemeye çalışıyor. Kasım 1915'te Selman-ı Pak Muharebesi'nde Nurettin Paşa kendileri Kut'a sığınmaya zorluyor. Gold Paşa, Irak'taki 6. Ordu'nun komutanı, bu kuşatma planını hazırlayanlardan bir tanesi de kendisi. Yalnız Kutlulamare zaferini göremiyor. Tifüsten dolayı hayatını kaybediyor. Ölümünden sonra ordunun başına Halil Kutpaşa geçecek. Bu dipnotu verdikten sonra Gold Paşa'nın emriyle Irak ve havarisi komutanı Miralay Sakallı Nurettin Bey'i ve birliklerini görevlendirerek 7 Aralık'ta Kut'ta İngilizleri kuşatıyor. Gold Paşa Alman asıllı. Bu arada Osmanlı'da Alman veya İngiliz veya başka milletlerden komutanlar sözleşmeli danışman veya askeri görevlerde bulunabiliyor. Bu bilgi veya isimler bu yüzden sizi şaşırtmasın. Böyle bir usul var. Osmanlı'da kritik görev alan yabancılarla ilgili de bir video hazırlığındayım. Kaçırmak istemezseniz abone olmayı düşünebilirsiniz. Birinci Dünya Savaşı'nın Irak cephesinde Osmanlı Devleti ile Britanya İmparatorluğu arasındaki bu kuşatma muharebesinde 8.000 askerden oluşan Britanya Hint garnizonu Bağdat'ın 160 kilometre güneyindeki Kut kasabasında tamamen kuşatılıyor. 20 Ocak 1916 tarihinde Harbiye Nazırı yani Savaş Bakanı Enver Paşa Sakallı Nurettin'in yerine amcası Miralay Halil Bey'i atamak istiyor. Ancak Halil Bey görevi şu anda devralmam onun zaferini çalmak olur. Görev devrini daha müsait bir zamanda yaparsak doğru olur şeklinde bu görevi reddediyor ilk önce. Bunlar teslim alındıktan sonra Halep'e götürülüyor. Bu olay Hero, The Life and Legend of Lawrence of Arabia kitabında kendisine 70 milyon pound rüşvet teklif edildiği şeklinde belirtiliyor. Halil Paşa savaş sonrası yaptığı konuşmada askerlerine şöyle sesleniyor. Onu şuradan okuyacağım. Aslanlar, bugün Türklere şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut'u kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10.000 erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kut'ta 13 general, 481 subay ve 13.300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30.000 zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakınca cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi burada görüyoruz. Evet, bu şekilde askerlerine sesleniyor. İngiliz tarihçisi James Morris, Kut'un kaybını Britanya askeri tarihindeki en aşağılık teslim olarak tanımlıyor. Halil Bey 1934 yılında soyadı kanununun çıkmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kutlulamare Zaferi nedeniyle Kut soyadını alıyor. Bu bölümde Murat Bardakçı'dan bir ekleme yapacağım. Halil Paşa Irak'taki başarılarının ardından Kafkasya'ya, Kafkas İslam ordusuna gitmiş ve yarbaylıktan paşalığa yükseltilen diğer yeğeni Nuri ile beraber 15 Eylül 1918'de Bakü'yü almış.
Savaştan sonra İstanbul'a dönüşünde İngilizler tarafından tutuklanmış ve Malta'ya gönderilmek üzere Bekir Ağa bölüğüne hapsettirilmiş. Mustafa Kemal Bekir Ağa bölüğünden özel bir talimatla kaçırtıyor ve Sivas Kongresi sırasında yanına getirdiği tek iddiatçı da Halil Paşa'dır. Bu arada Mustafa Kemal'in selamıyla İngilizlerin elinden adam aldırmasını da bir dipnot olarak burada dikkat çekmek istiyorum. Milli Mücadele'de paşamız Ankara'nın gayri resmi temsilcisi olarak Moskova'ya gidiyor. Kurtuluş mücadelesi için Rusya'dan getirilen ilk parça altınlara kendi refakat ediyor. Bu yardımlar ve Rus paraları, silahları karşılıksız gelmiyor. Buharalıların Türkiye'deki milli mücadele için gönderdiği paralar bazı kaynaklarda Rus yardımı olarak görünmekte. Çünkü para Rusya'dan geldiği için bu şekilde bir algı oluşmuş. Bir de bu paraları Lenin büyük bölümünü vergi olarak kesip cüzi miktarını silah ve para olarak Ankara'ya yollamıştır. Yarıdan çoğu eksik gönderildiği kayıtlarda var. Buhara Cumhuriyeti'ne ve bizim için bu paralarda katkısı olan herkese saygılarımı ve minnetlerimi sunmayı bir borç biliyorum. O yüzden de bunu burada altını çizerek özellikle belirteyim. Bugün böyle bir ülke yok. Buhara Cumhuriyeti diye bir ülke yok. Moskova yönetimi tarafından sonlandırılmış. Yönetim sonrası bölge Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan özel birlikleri, özel cumhuriyetleri arasında paylaştırılmış. Kendilerinin bu serveti Timur'dan kalan bir mirasmış. Tabii Timur'a da önceki devletlerden miras bunlar. Yani atalarımızın mirasları. Bölgede coğrafi keşiflere kadar ticaret yolu üzerinde olduğu için bölge daha zengin. O günlerden kalan atalarımızın mirası bugünkü devletimizin kurulmasına bu şekilde yardımcı olmuş, vesile olmuş. Türklerdeki en eski din ve inanç sistemlerinden bir tanesi de atalar kültüdür. Bazı yerlerde bu kültür ya da bu inanç özellikle Doğu toplumlarında hala devam etmekte. Bu külte göre, bu inanca göre ölen yakınlarınızın bu dünyada bir yerlerde olduklarına inanılır. Bu dünyadakilere iyilik veya kötülük yapabilirler. Türkler için atalar işte bu yüzden daha da önemlidir. İlber Hoca gibi biraz konuyu dağıttım. Burada bu kadar detaya gerek var mı? Ona siz karar verin. Ama bence önemli tarihte bu tür bağlantıları görerek bakmak gerektiğini düşünüyorum. Halil Paşa'ya dönecek olursak kendi söylemiyle bir hayata sığdırabileceğinden daha fazlasını yaşamıştır. Ümit, heyecan, güç, ihtiras ve hayal ufkumuzun genişliği sınırsızdı diyerek tanımlıyor komutanlığında hissettiklerini. Böyle düşünmeseler zaten bu vatan kurtulamazdı diye düşünüyorum ben de. Burada kurtuluşumuzun tarihte pek anlatılmayan şifrelerinden bir tanesini de öğrenmiş oluyoruz. Duyguların yoğun olarak yaşanmasının başarıya muhakkak ki büyük etkisi var. Kutlulamare Zaferi kahramanımız Halil Kutpaşa gırtlak kanserinden hayatını kaybediyor. Son günlerinde sondayla besleniyor. Hatta sondayla rakı aldığı da bilinir. Türkçülük davasında nihalatsızla tutuklanan isimlerden bir tanesi olan Necdet Özgören vasiyeti olarak kendisinin mezarına rakı dökmesini istemiş. Fakat Necdet Özgören bu vasiyeti yerine getiremediğini söylüyor. Kutlulamare Zaferi Türkiye'de 1952 yılına kadar Kut Bayramı olarak kutlandı. Kutlulamare Zaferi'nin bayram olarak kutlanmasına rahatsız olan İngilizler Türkiye'nin NATO'ya üye olmasının ardından bayramın kaldırılması için baskı yapıyor. Ama tarih unutmaz. Bu kanalın kurulma sebeplerinden biri de bu. Unutturmamak için içeriklerimizin İngilizlerin gözüne bu videoyu sokacak kadar girmesi için kanalımıza abone olarak destek olmayı düşünebilirsiniz. Bu videoları gelecekte Almanca, İngilizce ve Rusça'da yayınlamak isterim. O günleri Allah nasip ederse birlikte görürüz.